Herkese merhaba arkadaşlar. Trabzonspor Rebuild'e hepiniz hoş geldiniz. Bütün 3 büyükleri yaptıktan sonra Trabzon'a yapmamak ayıp olurdu arkadaşlar. Bir Fenerbahçeli olarak Trabzonspor'la hiçbir sorunum yok. Sevdiğim de bir takım, Avrupa'da da desteklediğim bir takım. Her Türk takımı gibi. O yüzden ilk sezon transfer yapmayacağız. Olanları yaptım. Nicolas Pepe ile Onahu'yu getirdim. Bir sezon tüm Haziran'a kadar simüle edeceğiz arkadaşlar. Sonra Avrupa'ya gidebilirsek transfer yapacağız. Gidemezsek video orada biter. O yüzden hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, Avrupa kupalarını bu sezon devre dışı bıraktım. Transfer dönemini de kapattım oyuncular gitmesin diye. Kulüp devrinde 1 milyar euro yaptım ama hepsini harcamayacağız tabii ki. İstediğiniz başka takım olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Hiç yorum da yazmıyorsunuz ha. Evet arkadaşlar, kadro bu şekilde. Sol kanatta Oršić var. Sakat ama oyunda sakat değil. Nicolas Pepe'yi, Onahu'yu, bir de kimdi o? Batista Mendy'di sanırım, aynen. Onu da ekledim sonradan arkadaşlar. Yamada ekli değilmiş. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ın videolarına çok ilgi gösterdiniz arkadaşlar. Teşekkür etmek istiyorum ama beğeniler biraz az gelmiş. Galatasaray 1000'i görmüş yani. Fenerbahçeliler, Beşiktaşlılar, ya ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe'nin birincisi olması lazım izlemede. Arkadaşlar en çok Galatasaray izlenmiş. Biz hemen Haziran'a doğru geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Haziran ayındayız. Trabzonspor maalesef 4. olmuş ya. Allah kahretmesin. Avrupa'ya gidiyor mu 4. Ziraat'te ne yaptık? Beşiktaş'a bak sen. Beşiktaş. Nerede elenmişiz? Beşiktaş'a çeyrek finalde elenmişiz. Neyse, biz transferlere geçelim arkadaşlar. Avrupa'ya 2. sezona doğru gidelim. 2. sezona geçmeden unutmayalım arkadaşlar. Bakasetas 13 gol atmış. Onahu 12 gol atmış arkadaşlar. Oršić 10 gol atmış. Ve böyle gidiyor. Enis Bardi'ye bak lan, 7 gol atmış. Evet arkadaşlar, forvete Darwin Nunez'i transfer ediyoruz şu an. Oğlum bizim niye 730 milyon euromuz kalmış? 80 milyon euro desek verirler mi acaba? 125 ne lan? Oğlum, oha, 100'e olur mu? Vallahi verdi, kandırıldık la. Biraz saçma olacak ama Avrupa'da başarı istiyoruz arkadaşlar. Ve Darwin Nunez Trabzonspor'da. Evet arkadaşlar, forveti abarttığımız için stopere birazcık daha makul birini almaya karar verdim. 42 diyor. Bu adama 40 versek olmaz mı ya? Kabul etmez herhalde ya. 65 milyon euro ne ya? 55 veririm anca. 55'e veriyorsanız verin lan. Oha, Christensen de bizde. Ve Christensen Trabzonspor'da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sol beke de Ferland Mendy'yi alıyoruz. 38 mi? Oha. 40 diyor ya. Ver hadi. Ancelotti hocamı kırmayalım. Ve Ferland Mendy de Trabzonspor'da. Evet arkadaşlar, orta sahaya da yaşlandığı için Luka Modric'i alacağım. 29 istiyorlar lan. 25 desek verir mi? Abdülkadir'i istiyor, bak hele bak. Tamam, 26'yı veriyorum ya. Verin hadi. 26 milyon euro çok abi. Luka Modric de Trabzonspor'da. Evet arkadaşlar, Uğurcan Çakır satıldığı için De Gea'yı almaya karar verdim tabii ki de. Gelecek en iyi kaleciydi yani. Beleş. Bu adam nasıl boşta kaldı onu da anlamadım da. Ve De Gea da Trabzon'da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sağ beke de Lucas Vazquez'i düşündüm. Çok şey olmasın diye. Abartı olmasın diye. Oršić'i veremeyiz kardeşim. 21.5'a ver, hadi ver. Ve Lucas Vazquez de Trabzonspor'da arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Oriol Romeu'da son transferimiz. Konferans ligine gidiyormuşuz. Ona baktım. Baya güzel bir kadro yaptık. Bence şampiyon olabiliriz. Kabul edelim. Ve son transferimiz de Oriol Romeu oluyor. Evet arkadaşlar, kadro bu şekilde oldu. Darwin Nunez'le biraz abartmış olabiliriz ama konferans ligi için lazımdı yani. Gerçi Onaçu da iyi bir forvet ama
Bakasetas, Modric, Romeo ikilisi iyi oldu buraya. Christensen'i aldım arkadaşlar. De Gea geldi. Vazquez ve Mendy de beklerde. Nicolas Pepe'yi de bir mutlu edemedik. Neyse arkadaşlar, biz Ocak ayına doğru geçelim. Geçmeden önce de göstereyim grupları. Evet arkadaşlar, Konferans Ligi'nde de E grubundayız. UEFA'ya bakalım. UEFA'da da bir Trabzon olacaktı herhalde ya. Ama yok, Beşiktaş pardon. Beşiktaş'ta A grubunda arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe ile Galatasaray var. Bu Fenerbahçe'nin grup. Liverpool, Inter, Kulüp Brugge. Oha. Galatasaray yine Real Madrid'i bulmuş yani. Ama Porto ve Mainz'e göre kolay bir grup yani. Konyaspor'da konferansın G grubunda arkadaşlar. Dilerseniz Ocak ayına geçelim. Evet arkadaşlar, Ocak ayındayız. Trabzonspor ikinci. Ya bir kere de lider girsin şu takımlarım ya. Bu niye böyle abi? Ziraat'te ne yaptık? Konyaspor son 16. Şampiyonlar Ligi'ne hemen hızlı bakalım. Galatasaray çıkmış la. Fener çıkamadı büyük ihtimalle. Oo, dördüncü olmuş. Galatasaray ikinci çıkar demiştim zaten. UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş çıkmış mı? İkinci çıkmış, mantıklı. Biz ne yapmışız? Biz de grupta 13 puanla lider çıkmışız. Kime yenildik la biz? Zürih'e mi yenildik? Zürih kim lan? 2-1 yenmişiz, 4 atmışız sonra. Bodo Glimt'le de berabere kalmışız. Allah Allah. Konyaspor ne yaptı? Güzel. İkinci çıkmış o da. Kadromuzda iyi duruyor arkadaşlar. Herkes mutlu. Bir şok oldum. Valla Pepe sonunda mutlu olmuş. Biz son 16'ya doğru gidelim arkadaşlar. Son 16'lara gitmeden arkadaşlar transferleri de göstereyim. Romeo'yu falan almıştık. Abdülkadir Ömür gitti Prag'a. Serbest kalma bedeliyle. Bu şekil Uğurcan Çakır da serbest kalmasını ödediler. 32 milyon euro. Vay, bayağı para harcamışız ya. Neyse. Son 16 maçına doğru gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, son 16'da AEK Athens'le eşleşmişiz. AEK takımı da Szymański diyor oğlum, ne alaka, bizim Szymański orada mı? Hemen simüle edelim arkadaşlar. Haydi Trabzonspor. 3-0. Uf, çok güzel, net bir skor. Pepe, Christensen, Oršić. Güzel abi. Zaten AEK'i yenerdik ya. Evet arkadaşlar, ikinci maçtayız. Hemen simüle edelim. Zaten iyi bir sonuç elde etmiştik. 2-2 olsun. Oršić atmış 2 maç 2 golde. Evet arkadaşlar, maalesef çeyrek finalde Chelsea denk gelmiş. Ah be lan, bu nasıl bir şans? Chelsea'nin ne iş var konferansta ya? Neyse arkadaşlar. Jackson iyi bir forvet değil, ona güvenerekten Darwin Núñez bence haşat eder Chelsea'yi. Haydi Trabzonspor. 1-0 lan. Lan işte bu. Hay böyle işe sokayım diyordum ki. Trabzon Bardi ile gol atmış lan. Bardi ilk 11'de bile değil, helal olsun ha. Ne oldu, Chelsea aldın da boruyu. Evet arkadaşlar, Chelsea ile ikinci maç. İlk maçta yenmiştik. İkinci maçta kırmızı kart cezalısıymış Christensen. Umarım elenmeyiz. Hemen simüle edelim. Ve 2-1 lan. Bakasetas atıyor ya. İşte bu ya. Abi Chelsea'yi eledik lan. Oha, çok güzel bir görüntü. Chelsea zaten çöp gibi oynuyor bu senede de. Trabzon'un güzel yendik abi. Darwin Núñez'den gol beklemiştim ama. Güle güle Chelsea diyoruz. Evet arkadaşlar, yarı finalde Union Berlin'e karşıyız. Chelsea'yi tokatlamış takımız. Union Berlin kim diyoruz ve simüle ediyoruz. Haydi. Aa. Oğlum nasıl ya? Lan nasıl Union Berlin'e yeniliyorsun ya? Chelsea'yi eledik ya. Evet arkadaşlar, ilk maçı saçma bir şekilde yenildik. Bakalım ikinci maçta ne yapacağız? Haydi Trabzonspor finale doğru. 3-1. 3-1 lan, süper oğlum. Lucas Vazquez, Pepe, Bakasetas.
Oha, 2-1 yenildiğimiz maçı 3-1 kazandık. Berlin'e veriyoruz, sokuyoruz abi. Ne oldu Berlin? Aldın boruyu ha. Finaldeyiz lan. Evet arkadaşlar, sonunda finaldeyiz. Şampiyonlar Ligi seviyesindeki takımları eleyerek geldik. Chelsea, Union Berlin'e. Zaten Union Berlin bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ve finalde de Feyenoord var. Haydi Trabzon, sen Feyenoord'u tokatlarsın diyoruz ve 2-1 yeniyoruz lan. Şampiyon Trabzon ya. İşte bu lan. Trezeguet ve Pepe atıyor. İşte bu ya. Trabzonspor. Evet arkadaşlar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükseldik ve Galatasaray'ı bence yeneriz. Hemen simüle edelim. Zaten konferansı kazandık. Mutluyuz. 3'te 3. Lige bakmadım gerçi, kim şampiyon. Haydi Trabzon. Oo. Oo. Nasıl ya? Trabzon'da kim vardı abi? Halil Dervişoğlu var forvette. Çok saçma ya. Abi Galatasaray'a bir özel şey var bunu oyunda. Arkadaşlar, çok saçma şekilde Süper Lig'de şampiyon olamamışız. Yani ne alaka? Beşiktaş 85, Galatasaray 85, biz 83 puandayız. Ya böyle kadro kuracağım da Türkiye'de şampiyon olamayacağız. Yani cidden FIFA'da böyle bir saçmalık var yani. Zira Türkiye Kupası'nda da Galatasaray'a yenildik. Avrupa'da şampiyon oluyoruz. Ligde Galatasaray'a yeniliyoruz ya. Süper Kupayı boş ver. Şampiyonlar Ligi şampiyonu kim? Napoli. Napoli'ye bak lan. Arsenal'ini tokatlamış. Galatasaray ne yapmış? O Napoli'ye yenilmiş ve şampiyon olmuş Napoli. Avrupa Ligi Juventus. Beşiktaş'ta Juventus'a elenmiş zaten. Bizim Türk takımları kime yenilirse o şampiyon oluyor ve Konferans Ligi'nde Trabzon gömüyor. Feyenoord'a 2-1 şampiyonuz arkadaşlar. Son performanslara da bakalım. Evet arkadaşlar, çok garip bir şekilde Orsic 30 gol atmış. Darwin Núñez 26 gol atmış. Bakasetas 15'e 15, güzel abi. Double double yapmış adam. Pepe 12 gol 1 asist. Lucas Vazquez'e bak, 14 asist yapmış. Bu Mendy'deki ne ya, işaret? Bu şekilde arkadaşlar. Konferans ligini kazandık arkadaşlar. Çok, yani kupasız kapatsaydım kötü olurdu. Trabzonluların da üzülmesini istemiyorum. Yani derler bu bilerek mi yapıyor falan. Bu gibi içeriklerin devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Like atmıyorsunuz arkadaşlar. Hiç atmıyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.